Yani bu büyük feraset olduğu için söylemiyorum. Bunu nasıl oldu da atladınız ya da bunu buraya koymaktaki muradı ne? Onun için diye okuyorum. Oraya bağlayacağız sanırsın. Üçüncü Dünya Savaşı kapsamında diyor. Zaten ilk yani ne demek bu? Ayrı konu. Kardeşim şimdi bu adamlar silahı bırakacak. Evet. Nereye bırakacaklar? Ya işte bak. Bir yandığımız konu budur. Ya sana ne? Sen mi tutacaksın envanterini? PKK'nın açıkladığı metinden sonra, bildiriden sonra ilk konuşmasıydı. Ne kadar yer vereceğine falan bakmak için dikkatle takip ederken şöyle bir paragraf okudum. Dedi ki, yeni değil ama zamanlaması açısından ve bizim akışımız açısından yapıcı bir unsur taşıyor. Ben ilk söylediğimde 5 yıldı. 2030 hedefli. Amerikalılar da öyle söylüyordu. Ben de öyle yazıyordum ama sebeplerimiz farklıdır. 2028'e kadar yani toplam 2,5-3 yıl içinde bizim bu meseleleri, sadece PKK değil, bu meselelerin tamamını halletmiş olmamız gerekiyor. Şöyle bir metafor var ya, şişman kadın şarkıyı söyleyene kadar bitmez bu iş diye. Valla 1. bölümün sonunda bir şişman kadın sesi duyuyorum ben ve sesi de gayet iyi geliyor. Bunu hangi bağlamda söylüyoruz? İşte şu an Türkiye'de en çok konuşulan konu bu. Hani terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi. Ben bu cümleyi biraz değiştirmek arzusundayım. Aynı zamanda terör örgütü bize sığınıyor. Anlamı şudur. Aslında bir tane daha ekleyelim. Terör örgütü bile Türkiye'ye sığınıyor. Bunu biraz açacağız. Yani mesela PKK'nın yayınladığı bildiri üzerinde herkes konuştu. Artık onun üzerinde böyle tek tek tahlil yapmak istemiyorum. Ama şunu tahlil etmek isterim. Şimdi bu kadar adam çıktı, bu metin üzerine konuştu. Detaylı, hani doğrudur, yanlışını da geçtik artık. Yorucu hale kadar getirdiler saatler boyunca. Ama bu kadar adam bu metnin içinden bağıran, metinden bağımsız, ayrık bir tek cümleyi göremedi. Hatta gördü, okudu. Herkes çünkü bunu hatmeder gibi okudu. Normalde yani diplomasi metinleri, dış politika metinleri öyle okunur. Esasında bir metinde içinde ne olduğuna bakmak yetmez. Dışarıda neyin kaldığına bakmak da gerekir. Bak ne diyor adamlar. Yani bu büyük feraset olduğu için söylemiyorum. Bunu nasıl oldu da atladınız ya da bunu buraya koymaktaki muradı ne? Onun için diye okuyorum. Oraya bağlayacağız sanırsın. Üçüncü Dünya Savaşı kapsamında diyor. Zaten ilk yani ne demek bu? Ayrı konu. Üçüncü Dünya Savaşı kapsamında Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeler de Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Esasında bu cümle, tekrar ediyorum bak, metinden gayrıdır. Ayrıktır, bağı yok. Bunu buraya koymasının sebebi özünde kendi cephesine biz neden pes ediyoruzu izah ederken saydığı maddelerden birisi bu. Tercümesi de şu: bu bölgenin bugüne kadar bize destek sağlayan şartları, konjonktürü değişti. Yani artık eskisi kadar bize sahip çıkan bilmem ne ya da kısa vade sonra bizi ortada bırakacaklar. Durum budur. Nereye gidelim? Nereye gidelimin cevabı işte başta söylediğim feshetme, silah bırakma ama aynı zamanda sığınmadır. Peki fesheder, silahını bırakır ama aynı zamanda sığınma ne demek? Onu biraz anlatalım. Şimdi biz şöyle bir ülkeyiz. Normalde mesela Şam yönetiminin değişmesi gibi bir süreç bir ülkenin başına normal şartlar altında bir yüzyılda gelir. Bizde bu günlük mesai, bu tür işler. Günlük rutin. Bakın böyle bir devrim oldu. Olayın kendisi için söylemiyorum. Bütün taşları yerinden oynattı. Hakeza terör örgütünün oyundan düşmesi, çekilmesi de öyle olacak. Herkes de öyle yorumluyor. Suriye'de de öyleydi. Ama bak biz üzerinden bu kadarcık zaman geçmesine rağmen geçtik gittik, başka işlerimiz var. Güncel durumla aktüel durumla nasıl çiftleştirebiliriz? Aynı anda yani biz cayır cayır şu anda terör örgütünün silah bırakmasını, kendini feshetmesini ve kardeşim bundan sonra bakalım bu iş neler olacak? Şimdi oraya parantezi açacağız, mecburuz yani, köşelidir bu. Kardeşim şimdi bu adamlar silahı bırakacak. Evet. Nereye bırakacaklar? Ya işte bak, bir yandığımız konu budur. Ya sana ne? Sen mi tutacaksın envanterini? Tamam mı? Efendim diyelim ki örgütte bu kararı aldı ama bazıları kabul etmedi. Onlar itiraz ettiler. Bunun üzerine kim gidecek? Sen kardeşim 1 saat öncesine kadar örgütün bütünüyle mücadele ediyordu bu ülke. Ayrılan 200 kişi mi dert oldu? Ayrılmazlarsa hatırımız kalır. Bunu şu kadarını da düşünemiyorlar. Adam diyor ki bak benim
bu işi yapmamın zorunlu bırakan şartlardan biri bu konjonktürdür, düzen değişikliğidir diyor ve diyelim ki 200 kişi, 50 kişi, 1000 kişi ayrıldı. Onların o bölgede yaşayabileceğini varsayıyor. Şimdi bak bu ne kadar yorucu biliyor musun? Ben şöyle de düşünmeye başladım. Bunların söyleyecek lafı yok. Bulamıyorlar. Bunların peşinde konuşuyorlar. Bunlar tabii ki takip edilecek. Yani bunu söylemek ayıp zaten. Bırakılabilir mi bunun peşi? Sonuna kadar takip edilecek, yaralı bırakılmayacak vesaire vesaire. Ama konumuz bu değil. Sekonder, ikincil meseleler bunlar. Ama birincil meselemizi dediğim gibi bir bütünleştirmek gerekiyor. Aynı saatlerde, bak aynı gün değil, eş zaman değil, eş güdüm değil. Aynı saatlerde Türkiye şunlarla uğraşıyordu. Uğraşıyordu derken yük olarak görme. Putin dedi ki, ya dedi ben dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ricacı olacağım. Kendisinin zaten bu mevzuda emeği çoktur. Bizi İstanbul'da bu işi bir halletsin. Zaten daha önce de bir İstanbul buluşması vardı. Beni kırmayacaktır dedi ve bu açıklamasını yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme aradı yani. Gerçekleştirdi. Türkiye her zaman zaten hiç problem değil. Hani sadece Rusya meselesi de değil. Kim olursa olsun gayet tabii. Ev sahipliği yapar ama sadece ev sahipliği yapmakla kalmaz. Bunun hayra varması yolunda da işte ilk İstanbul zirvesini herkes biliyor. Biz bitirmiş, parafları almış idik. İşte İngilizler başta olmak üzere girmeyelim şimdi. Hani zamanımızı kıymetli kullanalım. Bozdular ayrı konu. Aynı anda Zelenski diyor ki ben zaten diyor yoldayım diyor. Çıktım yola diyor. İstanbul'a geliyorum. İnşallah Putin de gelebilir diyor. Yani hem kavga ediyorlar hem de buluşmak için bizde adresleşiyorlar. Bu da yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki ben o günlerde yani hepiniz toplaşacaksınız ya o günlerde oralarda bir yerlerde olacağım. Her şey yolunda gider ise Türkiye'ye de geleceğim diyor. Gelebilirim diyor. Şimdi bak ilk ziyareti ABD Başkanı'nın yani şeyi saymazsam Vatikan'daki olay malum işte Papa'nın hayatını kaybetti vesaire o hariç hatırladığım kadarıyla. İlk ziyareti ve şöyle bir ziyaret o. İlk başkan olduğunda demişti ki işte bize 350 milyar dolar verirler ise gideriz ilk ziyaretimizi Arabistan yaparız falan filan. Şimdi oralarda bir yer, oralar başka bir yerler ama bizden bahsederken adres zikrediyor. Türkiye'ye gelebilir. Bak bunlar bir tane olayı soyuyorum da. Hala tek olay konuşuyoruz. Gelirler, gelmezler. Benim kanaatimi söyleyeyim bak hani ben daha hani bence toplanamayabilirler gibi geliyor şu sebepten. Trump Putin gelirse gelir. Putin'in gelmesi için de Ukrayna ile karşılıklı yürüttüğü pazarlıkları da bir pozisyonu var. Gelmesi onu bozabilir. O istediklerini almadan direkt kendisinin masaya oturacağı bir müzakere ortamı istemeyebilir. Okey. Hiç önemi yok. Konu bizimle ilgili değil. Gelmemeleri. Gelme adresleri bizimle ilgili. Sebep bunu cebimize koyalım. Ayrıca Trump'la biliyorsun bir görüşmesi olmuştu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Adam orada demişti ki şimdi bak bu bir takvimli gezi. Ben seninle müstakilen görüşmek zorundayım. Müstakilen apayrı baş başa yüz yüze demek. Hem ben geleceğim hem sen de gel lütfen. Ama müstakil olsun hem ikili hem yani aslında küresel demektir o. Bir sürü çoklu konuşmamız var. Doğru. O maddeleri de sayabiliriz. O da ziyarete saklayalım bunu da. O cepte zaten. Biz de kendisini davet etmiştik. O da kabul etti. Vesaire vesaire. Esasında bu Amerika meselesi, Trump meselesi. Onu geçiyoruz. 2. Hindistan-Pakistan konusu. Pakistan yani bizim kardeşimiz ve pozisyonumuzu yani değiştirmemiz gibi. Ya değiştirmeyi boş ver. Belli. İlk ateş açıldığında bizim savaş korvetimiz, daha da fırkateynimiz oradaydı. Büyükada. Limanda demirli duruyordu. Bu zaten durumu anlatır anlayana. Bu kadar yeterdir. Fakat benim asıl vurgulamak istediğim tabii ki İslamabad bize teşekkür ediyor. Eksik olmayın diyor. O da eksik olmasın. Tabii ki orada olacağız. Hindistan da bize küfrediyor ya. Generalleri çıktı falan filan. Önemli değil o bize küfretmeleri. Bizim yani Türkiye hiçbir zaman Hindistan'ı da aradık biz. Dedi ki bu işe girmeyin. Hani bunu zaten yapamazsınız. Dünyada kimse istemiyor. Boşu boşuna burada hani nükleere varacak bir zaten dünyanın hali. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri bunu kaldırmaz artık diyor. Onların kendilerinden gelen yani böyle işte televizyonlara bizdeki gibi çıkanlar var ya konuşmaların hiçbir önemi yok. Bize sövmüşler hiçbir önemi yok onların. Hindistan tabii ki bizimle aynı fikirde değil ve genel politikalarından da biz rahatsızız. Yani Müslümanlara yönelik, camilere yönelik onlardan rahatsızız. Artı cari hükümetin milliyetçi politikaları da tatsız ama bakın söyleyeyim oranın medyasını da takip eden birisiyim ben. Yani Doğu basını takip ederim medyasını. Onlarda da çok el yüzü düzgün aklı başında insanlar
insanlar bu işlerin nasıl halledilmesi gerektiği konusunda ve kendi yönetimlerin hataları, doğruları konusunda çok düzgün yazılar yazıyorlar. Onların da kendilerine göre entelektüelleri, aydınları var. İş nasıl Ukrayna Savaşı dünyanın bir ucuysa öbür ucunda Türkiye'nin hani tartıdaki yerine ait bir fikir verilmesidir. Geçtik. 3. Bir tane sorun var. Koskoca Orta Doğu'da bir tane sorun var. Filistin-İsrail meselesi. Daha doğrusu İsrail'in yaptığı soykırım. Burada şu an İsrail çok şey yazılıyor, çiziliyor da ama özü şu. Türkiye'nin nüfuzunun yayılmasından son derece rahatsız. Çünkü o nüfusun ana tonu İsrail'le anlaşacak bir kapı bırakmıyor. Ve bunu kimse tavsiye de edemiyor artık Türkiye'ye. Mevcut cari Amerikan yönetimi de artık bunu Türkiye'ye söylemiyor bile. Çünkü alacağı cevabı hem biliyor, kendine de zaman kaybı olacak. Biliyor ve şunun da farkında. Genel olarak bölge düzenleniyor. Burada bir çıban başı İsrail kalıyor. Somut gösterisi olarak yani biz bunu şöyle anlatıyorduk. Biden dönemindeki Amerikan-İsrail ilişkileri bambaşka, Trump-Netanyahu ilişkileri bambaşka. Trump Netanyahu'yu istemiyor ve bunun üzerinde baskı var. Nitekim son olayda yani ABD'nin direkt Hamas'la, onun için terör örgütü o, Hamas'la ilişki kurup İsrail'i dirsekleyip oradan İsrail rehinesini alması aslında İsrail'in sülalesine sövmekle aynı şeydir. Nitekim İsrail hükümeti ne derse desin ki sesleri çıkmıyor. İsrail basını bunu yerin dibine soktu. Ama yerin dibine sokarken bir manzume akıtırken şöyle yazdı. Birden çok yerde. Dedi ki ya bak bu adam bizi darlıyor Trump. Bunu sadece bu rehine olayı üzerinden görmeyin. Zaten ilişki biçimimiz değişti Trump'la ama asıl Türkiye'ye yaklaşımına dikkat edin. Adam Orta Doğu'ya geliyor. Bizim üzerimizden pas geçiyor. Görülmüş şey değil. Arada Türkiye ile konuşuyor, anlaşılıyor, randevulaşılıyor, karşılıklı randevulaşılıyor. O da yetmiyor. Adam oraya gideceğim. Bu Ukrayna vesairesi şusu busu devam ederken Türkiye'ye de gelebilirim. Yani müstakilen cepte artı diyor. Bunları İsrail basını yazıyor. Biz söylemiyoruz. Yanlış mı? Yok değil doğru. Bunları çoğaltabilir miyiz? Tabii ki çoğaltabiliriz. Ama bunun üzerine de işte eş zamanlı, eş saatli olarak ne dedik? Terör örgütünün demin alıntı yaptığımız, tekrarlayayım. 3. Dünya Savaşı kapsamında Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmelerde Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Tercümesini de başta yaptık. Aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımız, biz çünkü onu daha da dikkat çünkü şeyden sonra PKK'nın açıkladığı metinden sonra, bildiriden sonra ilk konuşmasıydı. Ne kadar yer vereceğine falan bakmak için dikkatle takip ederken şöyle bir paragraf okudu. Dedi ki yeni değil ama zamanlaması açısından ve bizim akışımız açısından yapıcı bir unsur taşıyor. Tamamlayıcı bir unsur taşıyor. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günlerini yaşadığımız bir gerçektir. Hemen her gün ya yeni bir çatışmaya, savaşa ya da gerilime uyanıyoruz. Dünyanın bir yol ayrımında olduğunu her geçen gün daha net görüyoruz. İkinci Cihan Harbi sonrası tesis edilen küresel nizam miadını doldururken o miada terör örgütü dahildir. Onlar da miadlarını dolduruyorlar demek o. Yerine neyin ikame edileceği, yeni dünyanın nasıl olacağı halen gizemini koruyor. Aslında kibarlık gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Batı da Doğu da bilmiyor onun ne olduğunu. Çünkü gizemini koruyor şöyle bir şey. Hani bir şey var da ona daha belki öyle değil. Bilmiyorlar hakikaten de. Daha açık söylemek gerekirse insanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Bakın kötü bir tablo çiziyor. Türkiye büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Eyvallah ve doğru. Ben 5 yıldır yazıyorum. Tüm vatandaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin, asla endişelendirmesin. Türkiye'nin pusulası sadece aydınlık ve müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun Allah'ın yardımıyla gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız. Şimdi terör örgütünün o tek cümlesiyle ben izah ettim ya kendi cephesine diye bunu birlikte düşündüğünüzde bölgemizin tamamının küresel bağlam ayrı bir şey 5 tane program yaparız. 1. Bu aşama büyük aşama. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla kırılma noktası ama asıl kronolojik başlangıcı Sayın Cumhurbaşkanımızın Esad'a gel barışalım bak arkadaş
bu işin sonu iyi olmayacak. Türkiye biliyordu oradan bir şey gelmeyeceğini zaten. Yani sonucunu da biliyordu demektir o. Süreç ve devamı, bölgenin, yani bu aşama bizim için mutluluk anıdır. Başarı anıdır ve evet hani işte Şişman Kadın şarkısını söylüyor. Tamam da daha bitmedi. Bu düzenlemenin, bak Sayın Cumhurbaşkanı apaçık söylüyor. Taraflara baktığında, çok kutupluğun taraflara baktığında da bunu görüyoruz. Bu yeni bir aşama ve devam edecek. Bu hani diyorum ya, terör örgütü şuraya gidecekmiş. Bunların elebaşları nereye gidecek? Yani sanki o kadar meraklı ki bizde kalsın diyecekler gibi konuşuyorlar. Bunlara bak, bunlar yani günlük işlerimiz bizim. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Benim tahlilim, kişisel görüşüm, daha önce söylediğim için altını çizmek isterim başka vesilelerle. Ben ilk söylediğimde 5 yıldı. 2030 hedefli. Amerikalılar da öyle söylüyordu. Ben de öyle yazıyordum ama sebeplerimiz farklıdır. 2028'e kadar, yani toplam 2,5-3 yıl içinde bizim bu meseleleri, sadece PKK değil, bu meselelerin tamamını halletmiş olmamız gerekiyor. Evet, Türkiye yüzyılının en şık, en ışıl başlangıç noktalarından, merhalelerinden birini geçirdik. Önümüzdeki 3 yılda da bir, kendi seçimlerimizde olacak. 2, ABD başkanı, işte Trump'ın ikinci dönemi, normal şartlar altında bir başkası gelecek ama o gelen kim? Bunlar hani işte gizem belki orada, mevhum noktalar. O işlere hiç kalmadan, o zaman takvimine darlanmadan bizim bu işleri halletmemiz gerekiyor. Şimdi bu anı yaşamak hakkımız mıdır? Elbette birlikte yaşıyoruz. Az buz bir şey değildir. 50 yıllık bir kabus sona eriyor ama bir 50 yılın da başlangıcıdır. Çok büyük iç dış ekonomik potansiyel barındırıyor. Onlar bize bağlı. Dahası var kısmını da eğer şeyimiz olursa bir sonraki programda ya da devamında inceleriz. Ama bunun bir hazırlık olduğunu, yani zemini hazırlama olduğunu unutmayalım.